Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir ortamda sizinle birlikteyim. Bir koşunun orta yerindeyim. Şu anda 5 kilometre kadar koştum. Tam geri dönüş noktasında bir video çekeyim istedim. Ee, 5 kilometrem daha var. Ormandayım. Normalde böyle uzun mesafeler koşmuyorum ama böyle güzel bir ortam bulunca bunu değerlendirmek istedim. 3 haftadır yaklaşık katı bir şekilde ketojenik diyet uyguluyorum. Hiçbir karbonhidrat kaynağı tüketimim yok. Ee, Bir geri yükleme yapmadan önce de son bir koşu yapmak istedim açıkçası. Ee, Carb backloading ile ilgili birçok soru geliyor. Açıkçası bunlardan şimdi aklıma gelen birkaç tanesi var maalesef. Onları cevaplamaya çalışacağım. Hmm, Carb backloading kimler uygulamalı, kimler uygulamamalı? İlk başta bunu cevaplamak lazım. Çünkü ee, aslında herkese de uygun değil. Neden derseniz, carb backloading kendi içinde bazı adaptasyon süreçlerini gerektiriyor. E, Bu adaptasyon da hemen olan bir şey değil, 2-3 günde olan bir şey değil. Ayrıca e, bu carb backloading bir şekilde ketojenik diyetten tamamen çıkmayı da, bu riski de barındırıyor. Tamamen e, tekrar eski yeme alışkanlıklarınıza dönme ihtimaliniz var bunu uygularken. Eğer e, çok ağır böyle e, yağ oranı yüksek, sedanter bir hayat yaşayan bir insansanız, spor hayatınızda zaten çok yoksa ve ağır çalışmıyorsanız, yani böyle powerlifting tarzı ya da çok ağır bodybuilding tarzı antrenmanlar yapan biri değilseniz, carb backloading'e zaten ihtiyacınız yok. Neden yok? Zaten eğer belli bir süre ketosiste kalırsanız, bu ketojenik diyete tamamen adapte olursanız, bir süre sonra ketonlar ve bu yağ asidi döngüsü sizin enerji ihtiyacınız için yeterli olacak. Ağırlık antrenmanlarınız da çok sert olmazsa eğer, bu tarz bir enerji döngüsü sizin için her halükarda yeterlidir. Artı zaten çok, eğer kilonuz yüksekse ve yani obezseniz, zaten muhtemelen yeme bozukluklarınız vardır. Bu da sizi diyetten çıkmaya daha meyilli hale getiriyor. Yani tekrar bu riski almamak için, hazır ketozise geçmiş, o diyet moduna alışmışken bu şekilde devam etmeniz daha mantıklı olacaktır. Onun dışında eğer e, ağırlık çalışıyorsunuz, spor yapıyorsunuz ya da işte koşular yapıyorsunuz, spor hayatınızda var. Ama atıyorum kas kütlesi kazanımı sizin için yağ yakımından daha önemli. Bu durumda tavsiyem sık yüklemeleri kullanmanız, yani her ağırlık antrenmanı sonrası yüklemeyi kullanmanız. Bu şekilde tamamen ketojenik diyete adapte olmayacaksınız aslında işte. E, Hala kısmen karbonhidrat kullanıyor olacak vücudunuz. Nasıl olacak? İşte her antrenmandan sonra hazır insülin hassasiyeti yükselmişken bir şekilde glikojen depolarınızı dolduracaksınız. Yüksek yoğunluklu ağırlık antrenmanları sırasında enerji depolarınız daha çok glikojene yönlenecek. Üretiminiz daha çok, yani enerji üretiminiz oradan olacak. Gün içinde sakin, sedanter yaşarken de e, dışarıdan karbonhidrat alımı sürekli yapmadığınız için yağ depolarınız yavaş yavaş kullanılacak. Böylece makrolarınıza bağlı tabii. Ya temiz kas kütlesi kazanımı elde edeceksiniz ya da hafif hafif yağ yakacaksınız. Ama güç kazanımınız hala sizin temel önceliğiniz olacak. Ya da yine yağ yakımını daha ön plana tutuyorsanız, yani bu sizin için daha önemliyse, güç kaybetmemek istiyorsanız bunu yaparken ya da yine hafif hafif güç kazanma düşünceniz varsa, seyrek yüklemeler sizin için daha uygun. Carb Night denen. Bunu da haftada bir çok
ağır bir antrenman yaptıktan sonra, işte vücut geliştirmeye çalışıyorsanız haftada bir, mesela bacak gününden sonra, ya da yine powerlifting yapıyorsanız her gün squat yapıyor olabilirsiniz. Haftanın son antrenmanından sonra bir yine toplu tek öğünlük bir yükleme yapıp glikojen depolarınızı yine doldurursunuz ama bir hafta boyunca daha uzun süreli bir düşük karbonhidrat beslenmesi yaptığınız için yağ yakımınız daha kuvvetli olacaktır. Bunun dışında bu arada şunu söylemem lazım. Cut backloading, Cut Night, bu tür uygulamalar çok böyle bilimsel, hani literatüre geçmiş şeyler değil. Daha çok bro science denilen insanların deneyimleri ölçüsünde ortaya koyduğu konseptler. Benim için de ben de daha çok bunu ben nasıl yapıyorum şeklinde cevaplıyorum. Ha, bu konuda bir fikir beyan ederken bunu hani genel kanun olarak görmeyin. Biraz deneme yanılma yöntemiyle ben nasıl yapmalıyımı kendiniz çıkarmalısınız. En çok sorulan şeylerden biri makrolar. Ben makrolarımı açıkçası çok matematik takip eden bir insan değilim. Bununla ilgili birçok online calculator var. Bunları kullanarak kendi makrolarınızı çıkarabilirsiniz ama onlardan aldığınız sonuçlar da %100 doğru olmayacaktır. Deneme yanılma yapmalısınız ki ben öyle yapıyorum. Tam gramı gramına hiçbir zaman makro takibi yapmadım. Protein alımı normalde protein tozu kullanmıyorum. Yani eskiden kullanırdım ama artık gerek duymadığım bir şey. Çok ihtiyaç olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu geri yükleme zamanlarında kullanıyorum ama. Neden kullanıyorum? Geri yükleme benim için biraz dediğim gibi psikolojik bir şey. Yani tatlı şeyler yemek ya da işte ailemle, sevdiklerimle bir şeyler, beraber bir şeyler yemek istediğimde yaptığım bir şey daha çok. Şu anda da zaten ailemle birlikteyim. Onlarla birlikte bir kahvaltı yapacağım için yani standart ketojenik beslenmedeki kahvaltıyı yapmak istemiyorum. Böyle zamanlarda protein kaynaklarını katı raw kaynaklardan çok almak istemiyorum açıkçası. Çünkü o diğer tatlı şeylere midemde yer kalsın istiyorum. Böyle zamanlarda protein alımını dengelemek için en son yaptığım antrenmandan hemen sonra protein tozu artı bir miktar şekerli içecek alıyorum. Normalde yaptığım bir şey değil bu. Siz de böyle yapabilirsiniz. Hem böylece protein oranlarınızı tutturursunuz. Hem de rahat rahat kötü gıdaları yiyebilecek midenizde yer kalır. Bir de çok uzatmayın öğünleri. Yani 2-3 saat içinde bitirin. Özellikle akşam yapılır genelde yüklemeler. Ben bugün sabah yapacağım ama uyumaya da 2-3 saat kalır. Bu işi bitirin ki rahat rahat bir uyku sürebilirsiniz. Uygulamalarınız genelde tavsiyem bu tür şeyleri yapıyorsanız ağırlıklarınıza yüklenmeye çalışın. Bir de bu böyle bir psikoloji var yani insanlar sanki karbonhidratı düşürdüklerinde otomatikman vücutlarının düşeceğini, çok aşırı bir düşme olacağını zannediyorlar. Onu biraz psikolojik olarak yenmeniz lazım. Ben birçok powerlifting programını tamamen ketojenik diyet üzerinden de yapıyorum. Yani mental olarak da kendinizi ona hazırlayın yani. Karbonhidrat yemiyorum o zaman ben kuvvetsiz olacağım gibi bir şey yok. Özellikle diyet dönemlerinde ya da yağ yakımı dönemlerinde işte çok tekrar az ağırlık çalışma gibi bir şey yok aslında. Mümkün mertebe ağır çalışmaya çalışın ki kas kütlenizi koruyasınız. Kas kütlenizi koruyacak en temel şeylerden biri gücünüzü korumaktır. Ondan dolayı mümkün mertebe ağır çalışın yine. Bunun dışında geri yükleme olarak aklıma gelen pek bir soru yok. Yine sorular olursa zaman zaman cevaplamaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.